Bugün bir bankaya gidip kredi başvurusu yaptığımızda biliyorsunuz banka bizim geçmişteki bütün finansal hareketlerimize bakıyor ve böyle karar veriyor. Bunu anlık yapıyor. Biz de bir banka gibi kredi kayıt bürosundan bu verilere anlık olarak erişebiliyoruz. Müşterilerimiz şunu çok net görür. Bir bankanın kendi internet sitesinde göreceği faiz oranıyla bizim üzerimizden, bizim platformumuzun alacağı faiz oranı arasında ciddi farklar olur. Müşterilerimiz her interaktif kredi raporu altında belli bir ücret ödüyorlar. Bu 29 TL ile 99 TL arasında değişir. Kredi kartı harcamalarını hangi semtte, hangi markada, hangi düzende yaptığınız da burada etki ediyor olacak. Yani siz öğlenleri Etiler'de bir sürekli kahve içiyorsanız farklı skorlanıyor olacaksınız. Yozgat Sorgun'da içiyorsanız farklı sorgulanıyor olacaksınız. Okuldan mezun olurken hocamdan bir tanesi ne yaparsan yap ama hiçbir bankada uzun soluklu çalışma demişti. Ama zaman geçtikçe hocalarımın neden bana böyle söylediğini zamanla anlamaya başladım. Bu kredi skorlaması işi benim üniversiteden mezun olurken verdiğim tezlerden bir tanesiydi. İnteraktif krediyi kurduğumuzda ben 23 yaşındaydım. Cesur da 28 yaşındaydı. Girişimci olmak aslında etraftaki problemleri görmek ve onlara sürekli çözüm aramakla geçiyor. Ben Mustafa Gümüş, İnteraktif Kredi'nin iki kurucu ortağından bir tanesiyim. Cesur'la birlikte kurduk biz bu şirketi. Bankacılık, finans, iktisat ve yazılım mühendisliği okudum daha önce. Hem Türkiye'nin önde gelen bankalarında hem de dünyada global olarak bilinen bankalarda risk uzmanı, tahsis uzmanı olarak çalıştım. Aslında fikir çok eski. Biz ortağım Cesur'la birlikte Garanti Bankası'nda birlikte çalışıyorduk. Ben risk tarafında çalışıyordum. Cesur ise pazarlama tarafındaydı. Sonra yollar ayrıldı. Ben HSBC'ye geçtim. Cesur Citibank tarafına geçti. Bizim tarafımızda olmayan kredileri Cesur'a gönderirdik. Cesur'un bankası onaylayabiliyordu. Ya da onun tarafında olmayan kredileri de onlar bize gönderebilirdi ve bizim tarafımızda olabiliyordu. Buradaki açığı yine bankadan ayrılmış diğer bankalarda çalışan arkadaşlarımıza gönderdiğimizde bunun çok sık bankalar arası kriter farklı olduğunu görmeye başladık. Biz bu açığı fark ettik. Buradan hareketle interaktif kredi fikri aslında bizim kafamıza daha çok oluştu. 2011 yılında da insanlar hangi bankalardan nasıl kredi alabilir konusunda danışmanlık yapabileceğimiz bir kredi danışmanlık şirketi kurduk. İnsanlar o dönem danışmanlarımızı arayarak telefonla kredi alamadıklarından bahsederlerdi ve kredi alamamalarının sebeplerini araştırırdık. Ardından o gün itibariyle bir banka ya da birden fazla banka kredi vermiyor olsa bile başka bir banka bu müşteriye kredi verebilir mi? Kredi teklifi yapar mı? Bunu araştırıyorduk. Ardından o müşteri için kredi verebilecek bir banka varsa oraya yönlendiriyorduk. Bunlar daha manuel işlemlerdi, birebir işlemlerdi. Beklediğimizin yaklaşık 5 katı bir başvuru hacmiyle karşılaştık. Ama bu talep manuelde birebir insan gücüyle karşılanabileceğinin çok üzerine çıkmaya başladı. 2017 yılının ilk çeyreğinin sonunda interaktif kredi fintech şirketine kurduk. Bir anonim şirket haline geldik. Fintech şirketi olduğumuzda öncelikle verilerin tamamını sisteme dijital ortamda almaya başladık. Bu şu anlama geliyor. Bugün bir bankaya gidip kredi başvurusu yaptığımızda biliyorsunuz banka bizim geçmişteki bütün finansal hareketlerimize bakıyor ve böyle karar veriyor. Bunu anlık yapıyor. Biz de bir banka gibi kredi kayıt bürosundan bu verilere anlık olarak erişebiliyoruz. Bu verileri kendi sunucularımızda alıyoruz, depoluyoruz. Ardından bu veriler üzerine çalışma imkanı buluyoruz. Yeni karar motorları yazıyoruz, yapay zekalar yazıyoruz ve bankanın kriterlerine göre farklılık gösteren müşteri tipleri için yapay zekalar yazıp müşterinin bugün itibariyle alabilecek kredi teklifleri varsa bunu anında gösteriyoruz ve müşteri anında krediyi doğrudan bizim ekranımızdan başvurup kullanabiliyor. Diğer taraftan kredi alamıyorsa, hiçbir banka teklifi yapmıyorsa o zaman da bir yapılacaklar listesi hazırlıyoruz müşteri için. Neler engelse bu yapılacaklar listesini yapmasını bekliyoruz ve o müşteriyi takip etmeye başlıyoruz. Takip sonunda tekrar kredi alabilecek yapıya geldiği anda da yine banka tekliflerinin tamamını platform üzerinde gösteriyoruz. Başvuru yapmasını ve kullanmasını sağlıyoruz. Bize sürekli kredi profili daha kötü insanlar mı geliyor? Aslında çok da böyle değil. Bugün itibariyle 800 bine yaklaşmış bir bireysel üye sayısına sahibiz biz ve bu müşteriler artık 6-7 yıllık bir havuz içerisine dönüyorlar. Çok fazla iyileştirilmiş müşteri var. Diğer taraftan burada skorlaması yapılmış bir müşteri kitlesinden bahsediyoruz. İnteraktif kredi üzerinden bir bankaya yönlendirilmiş müşteriler aslında kredi skorlaması yapılmış, kredi alma ihtimali çok yüksek olan müşteriler olduğundan bankalar buradaki çok kaliteli müşteri kitlesi
kredisine daha ucuz faizler verirler ki diğer bankaların önüne geçsinler. Müşterilerimiz şunu çok net görür. Bir bankanın kendi internet sitesinde göreceği faiz oranıyla bizim üzerimizden, bizim platformumuzun alacağı faiz oranı arasında ciddi farklar olur. Örnek veriyorum. Bugün itibariyle X banka kamu memurlarına özel bir kampanya yaptı ve siz kamu memurusunuz. İnteraktif kredi sizin kim olduğunuzu biliyor, bankaların tekliflerini biliyor. Kamu memuru olarak kredi başvurusu yaptığınızda ya da interaktif krediye bunu sorduğunuzda size özel kampanyaların hepsini listeler ve önünüze getirir. Sizin hiç haberiniz olmayan bir kampanya sizin için çok avantajlı olabilir. İnteraktif kredi insanlara, müşterilerimize kredi teklifi yaparken kredi raporu üreterek yapıyor bunu ve müşterilerimiz her interaktif kredi raporu altında belli bir ücret ödüyorlar. Bu 29 TL ile 99 TL arasında değişir. Diğer taraftan müşterilerimiz bankalardan kredi kullandığı sürece bankalardan da biz belli oranlarda komisyonlar alırız. Bu da interaktif kredinin ikinci gelir modelini oluşturur. Üçüncü bir gelir modelimiz ise mesela buzdolabı almak istiyorum ve Vestel'e gittim. Ancak bunu kredi ve kredi kartı almak istemiyorum. Vadeli almak istiyorum. Vestel orada benim bir kredi skoruma bakıp karar veriyor. İşte interaktif kredi bu tip firmaların tamamına müşterinin ölçebileceği bir kredi skorlama sistemi dahil ediyor. Firmalara yazıyor. Firmalar bu sistemimizi kullanıyorlar. Burada da şirketlerin her yaptığı sorgu başına ödediği bir tutar var. Ben Mustafa Gümüş olarak bir kredi kullanmayı düşünüyorsam, planlıyorsam veya ihtiyacım varsa, bu bugün olmayabilir bu arada. Gelecekte bundan bir yıl sonra ev almayı planlıyorumdur. Bir rapor satın alarak anında görebiliyorum. Bugün itibariyle bana ne kadar konut kredisi çıkar, ne kadar taşıt kredisi çıkar, ne kadar ihtiyaç kredisi çıkar. Buna bankalar teklif yapıyor mu? Neleri yaparsam limitlerim daha yükselir ve istediğim kredi limitine ulaşabilirim veya bankalar bana daha ucuz kredi teklifleri yapar. Bunların tamamını hemen sistemde birkaç saniye içerisinde görüntüleyebiliyoruz. Ev sahipleri kiracıya evi verdikten sonra ödemeyen kiracıyı evden çıkarma süreci çok zahmetli ve uzun olduğu için alacağı kiracı için çok geniş bir istihbarat yapmak istiyor. İnteraktif kredi tam burada aslında devreye giriyor. Çünkü kiracının TC kimlik numarasıyla ve peşinden hemen kiracı tarafından alınan izinle ev sahibine kiracının nasıl bir kiracı olduğu, güvenilir olup olmadığı, ne kadar kira ödeyebileceği, yanında bir kefile ihtiyaç var mı yok mu, çalıştığı yer neresi, geliri düzenli mi, bunların hepsi hakkında bir istihbarat veriyor, bir skor veriyor. Kiracıda da çok büyük kolaylık. Birkaç saniye içerisinde hiçbir evrak ve bilgi vermeden ev sahibinin karar vermesine yardımcı oluyor. Yani iyi bir kiracıysanız interaktif kredi kira raporu evi kiralamanız için bu süreci birkaç saniye hızlıca indirmiş oluyor. 2019'dan bugüne kadar 750 bin müşteri geçtik. 800 bine müşteriye yaklaşmış durumdayız ve 150 binin üzerinde kredi raporu satışı yaptık. 2025 yılına doğru geldiğimizde bankalardan aldığımız, kredi kayıtını aldığımız verilerin dışında varlık yönetim şirketi verileri, kiralama verileri, yine borçlanmaya konu olabilen açık bankacılık verileri, yani hesap hareketleriniz de artık bizim sistemimize skorlamaya dahil olacak ya da kredi kartı hareketleriniz. Bu şu anlamada geliyor. Hesaplarınıza gelmiş paralar da artık kredi skorunuzu etki ediyor olacak. Diğer taraftan kredi kartı harcamalarını hangi semtte, hangi markada, hangi düzende yaptığınız da burada etki ediyor olacak. Yani siz öğlenleri Etiler'de bir sürekli kahve içiyorsanız farklı skorlanıyor olacaksınız. Yozgat Sorgun'da içiyorsanız farklı sorgulanıyor olacaksınız. Alesta Yatırım startup ekosisteminde hızlı büyüyecek firmaları gözünden tanıyor diyebiliriz. İbrahim Bey aslında burada bizim için biraz ısrarcı oldu bize yatırım yapmak konusunda. Çok da iyi yapmış. Bugünler çok daha iyi görüyoruz onu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içerisindeki çekirdek programındaki yaptığımız sunumda, Cesur'un yaptığı sunumda İbrahim Bey'le tanıştık. Birkaç toplantı yaptık ve ardından İbrahim Bey'e bu durumu anlattık. O da bize birçok güçlü bir isimle geleceğini söyledi ve gerçekten öyle oldu. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin ilk kurucusu ve genel müdürü Sertaç Bey'le geldi. Sertaç Özenal Beyefendi ile geldi. Sertaç Bey'i de gördükten sonra çok daha ikna olmuş durumdaydık. Bu süreden sonra da İbrahim Bey'in bize çok desteği oldu. Amazon Web Service AWS tarafında krediler verilmeye başlamıştı Türkiye'de ve biz buna erişmekte zorluk çekiyorduk. İbrahim Bey'e bu durumu anlattığımızda, yatırımcı toplantımızda bir telefonla hızlıca bu işimizi halletti ve bir anda biz 100 bin dolarlık bir krediyle karşılaştık. Bu yatırımcı tarafından alabileceğiniz en iyi aslında rise'lardan biridir. En iyi dönüşlerden bir tanesidir. Yine kullandığımız ödeme sisteminin altyapısı biz EasyCo tarafında pahalı kullanıyorduk biraz. Burada kendi yatırım yaptıkları başka bir şirketle bize ortak bir platformu getirdiler ve çok daha ucuz kullanmaya başladık. Böyle avantajlar elde ettik. Yine yatırım yaptıkları startup sayısı oldukça fazla olduğu için ve hep doğru startuplara yatırım yaptıkları için orada işbirliği ürettiğimiz çok fazla startup oldu bizim tarafımızda. Gerek o startupların hizmetlerini kullandık, gerek bizim hizmetlerimizi kullanan startuplara da bazı hizmetleri satmayı başardık. Böyle çok büyük faydası oldu. Aslında Alesta Yatırım'ın kendi ekosistemi içerisinde bile hem hizmet alabileceğiniz hem hizmet satabileceğiniz çok ciddi bir kitle var.
Benim için girişimcilik hikayesi üniversite yıllarında başladı. Okuldan mezun olurken hocamdan bir tanesi ne yaparsan yap ama hiçbir bankada uzun soluklu çalışma demişti. O günlerde anlamak çok zordu benim için. Zaman geçtikçe hocalarımın neden bana böyle söylediğini zamanla anlamaya başladım. Çünkü bankalarda çok belirli bir düzen var. Oturmuş bir sistem var. Ve onun çok dışına çıkmanıza izin vermiyorlar. Yeni bir şey üretmenize de çok izin vermiyorlar. Bu kriz skorlaması işi benim üniversiteden mezun olurken verdiğim tezlerden bir tanesiydi. Bu konuda fena değildim. Sonra da Cesur'la da bankada bunu konuşmaya başlayınca bu tarafı ve burada büyük ciddi bir açık olduğunu fark edince içimizdeki aslında hızla akan kan bu tarafı kurmaya karar verdik. İnteraktif Kredi'yi kurduğumuzda ben 23 yaşındaydım. Cesur da 28 yaşındaydı. Girişimci olmak aslında etraftaki problemleri görmek ve onlara sürekli çözüm aramakla geçiyor. Bankalar her ne kadar çok düzenli geliri olan kurumsal ortamlar, rahat çalışma ortamları olsa da sizin içinizden gelen şey bir bankada masada oturmak değilse oralarda kendinizi zaten sürekli yabancı gibi hissediyorsunuz. Bendeki step buydu. Bence yapacakları işle ilgili biraz piyasa tecrübesi edinmeleri oldukça önemli. İşi yapmaları anlamında söylemiyorum bunu. Daha çok daha sonra bu işi satmaları gereken firmalar ve kişileri tanımaları adına söylüyorum. Çünkü bugün interaktif kredi bizim yaptığımız ürünün temellerinden bir kısmı aslında bankalara sattığımız müşteriler ve bankalarda kimlerle konuştuğumuzu biliyor olmamız bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Hem anne hem baba tarafından bir memur çocuğuyum. Ben girişimci olmak istediğimi söylediğimde ailem daha girişimciliğin olduğunu çok bilmiyordu. Zor bir süreçti gerçekten benim için. Zaten babamı da çok genç yaşta, çok küçükken kaybetmiştim. Elbette kararlara çok saygılılar. Sen yaparsın diyorlar ama gözlerinde aslında o riski almanın mutsuzluğunu görebiliyoruz. Hali benim tarafımda da böyle oldu. Annem çok destekledi girişimci olmamı ama diğer etrafımdaki herkes ne gerek var? Zaten batarsın kesin. Görmüyor musun? Herkes bu piyasada bir şeyler açıyor ve batıyor dedi. Bugün başarıya doğru koştuğumuz bu noktalarda o insanların birçoğunun artık takdir eden, alkışlayan, ben zaten demiştim bak oraya geleceğini biliyordum diyen insanları dönüştüğünü görmek oldukça mutluluk verici diyebiliriz. Kesinlikle çok doğru bir ekibinizin olması lazım. Beraber iş yaptığınızın ekibinizin liyakati yüksek, işini bilen ve birbirine kenetlenmiş bir ekip olması lazım. Ekibinizi ne kadar doğru oturtursanız ve ekipten ne kadar az kayıp verirseniz, hikaye beraber inanırsanız, ürünler o kadar hızlı çıkıyor, çıkan ürünlerin geliştirme süreci o kadar hızlı ilerliyor ve o kadar mutlu bir ekiple satıyorsunuz.